Merhabalar arkadaşlar. Geçen hangi hikaye gördük? Restoranda yemek sipariş vermek. İzlemediyseniz izlemelisiniz. Restoranda yemek sipariş vermek ve recipe paylaşmak. Yani bu yemek böyle pişirilir, böyle haşlamak, fırında koymak gibi bir şeyler öğrendik. Şimdi bakalım restaurant critic. Critic ne demek? Critic böyle yorum, bir şeyler yorumlamak. Bir şeylere yorumlamak. Şimdi neyi göreceğiz? Bir dakika. Evet. Umarım ses kaydediyor. Evet. Şimdi ne göreceğiz? Restaurant critic. Yani bir restoranda böyle bir yorum yapan insanlar. Bakalım hangi kelimeler bilmemiz lazım bunu yapmak için. İlk olarak salty. Salt. Önce belki salt biliyorsunuz. Salt, tuz. Salty, tuzlu. Çok kelimeleri bu ye ekleyerek ne anlam veriyor? Bu ye bir suffix. It's a suffix. Suffix ne demek? Suffix demek ki bir küçücük ek. Ek bir kelimeyi ekliyoruz ve başka anlam veriyor. Mesela tuz, tuzlu. Başka ne olabilir? Water, su. Ama ye eklediğinde watery. Spice. Spice ne demek? Spice baharat. Şimdi aşağıda spicy var. Spicy ne anlam verecek? Yani baharatlı. Nasıl diyebilirsin? I don't like spicy food. Ya da I love spicy food. Yani baharatlı yemeği severim. Şimdi bakalım. Salty ne demek? Gördük. Tuzlu. Overcooked. Over aşırı. Cook pişirmek. Overcooked çok pişmiş yemek olacak. Spicy baharatlı. Bland. Bland normalde böyle tadı yok. Like this soup is bland. Mesela diyebiliriz yani onun tadı yok. Disgusting. Disgusting böyle bir Disgusting Türkçesi nedir? Disgusting. İğrenç. Bir şey iğrenç diyebiliriz. Bir şey iğrenç olsa diyeceksiniz this is disgusting. Sour. Sour tuzlu değil. Sour. Erik gibi. Erik meyve. Onun tadı ya da limon. Onun tadı Türkçesi nedir? Hatırlamıyorum. Neyse, let's just continue. Alright, so nereden başlıyoruz? Bu tarafa küçücük olanlardan. Ve yine fotoğraflarımız var. Başlayalım. This food tastes of nothing. Yani bu yemeğinin tadı hiçbir şey gibi demeye mi çalışıyor? Tastes of nothing yani bland yani onun tadı yok. I know our customers prefer bland food. Var burada şef ne demiş ya da manager belki olabilir. O demiş biliyorum bizim müşterileri prefer tercih etmek bizim müşterileri o tadı olmayan yemekleri tavsiye ediyorlar. Then they can cover it with ketchup, sauce and mustard. Yani onu tavsiye tercih ediyorlar ve then sonra neyle koyabilir üzerine kapsamak normalde ya da kapak ama burada ekleyebilirler onun üzerinde, o yemek üzerinde. Then they can cover it with ketchup, sauce and mustard. Bunlar biliyoruz galiba Türkçe'de aynı olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu önce büyütelim. Okumaya başlayalım. Eating out. Eating out ne demek? Eating out ne anlama geliyor? Yani dışarıda yemek yemek. Türkçe'de direkt oluyor. Dışarıda ya da restoranda yemek yemek. So eating out this week. The King's Head, Cardiff Bay. The chicken soup was so salty that I couldn't taste anything else. Burada güzel cümle kurdular. Bu cümle nasıl çevirebiliriz? Chicken soup yani tavuk suyu. Tavuk suyu mu? Tavuk suyu değil. Tavuğun çorbası. Çünkü su. No, that's different. Evet. The chicken soup, tavuğun çorbası was so salty. Yani o kadar tuzluydu
I couldn't taste anything else. Yani başka bir şeyin tadı alamadım. Taste, tadı almak. Yani burada o kadar hangi cümle ya da hangi kelimeleri o kadar tuzlu ki bize gösteriyor. Was so salty that. Yani ki that was so salty, yani o kadar tuzluydu. Başka bir şeyin tadı alamadım. The steak was overcooked until it was very dry, and the sauce, which was supposed to be spicy, was actually quite bland. So the steak biliyoruz, et, was overcooked, yani çok pişirmiş until it was very dry. Yani çok kuru olana kadar pişirmiş eti. And the sauce, which was supposed olması gereken, supposed to be spicy. Yani burada bu sos ya da bu çorba baharatlı olması gereken çorbası nasıldı? Aslında oldukça tadısızdı gibi. So, hangisi? So, which was supposed to be spicy baharatlı, was actually aslında oldukça tadısızdı. The vegetables had been boiled until they were soft. They were really disgusting. Yani o sebzeleri o kadar pişirmiş ki, had been boiled until, yani çok pişirmiş, çok yumuşak olana kadar. Until they were soft, çok yumuşak olana kadar. They were really disgusting. Yani gerçekten iğrençti. And the apple pie which I had for dessert was sour. Ve apple pie Türkçesi nedir? Bilmiyorum. Elma ne? Türkçem bitti. And the apple pie which I had for dessert, yani yediğim apple pie tatlısı, apple pie tatlısı was sour. Yani o sour neydi? Bir dakika bakayım burada. Sour, size söylediğim gibi o kelime. Sour neydi? Bu kelime biliyordum ama şimdi benim aklımdan kaçtı. Ekşi, evet. Bu apple pie ekşiydi. This chef has never heard of sugar. Yani bu şef şeker hakkında hiç duymamış. Yani burada bir şaka galiba yapmış ya da ona laf sokuyor diyeceğiz galiba. Apart from all that, yani onun dışında, apart from all that, bir güzel kelime. Onun dışında başka hangi kelimeleri kullanabilirsiniz? Apart from all that gibi. Besides that ya da apart from all that, yani bunların dışında, apart from all that, tamam. It was a nice meal. Nasıl nice meal oldu? Bütün bahsettiği şeyler kötüydü. Apart from all that, it was a nice meal. Yani bunların hepsi dışında güzel yemekti. The restaurant was charming. Charming böyle güzel, tatlı, charming. Türkçesi ne olabilir bilmiyorum ama güzel bir şey. Charming. So the restaurant was charming. The staff were very helpful. Staff normalde çalışanlar demek. Yani burada bütün çalışanlar çok yardımseverdi. They were very helpful and the coffee was really delicious. Yani bu oradaki kahve gerçekten çok lezzetliydi. Lezzetli, delicious. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim okuma parça bitmiş. Evet bitmiş. Hepsi yaptık. Burada şimdi sizin öğrendiğiniz kelimeleri lütfen sadece bunu video kapatsın, yani başka bir şeyleri yapsın diye değil. Bugün yediğiniz yemeği onun hakkında yazmaya çalışabilirsiniz. Yani yediğin yemeği tuzlu muydu ya da tuzlu değildi? Nasıl diyeceğiz? Wasn't salty. It wasn't overcooked. Bazen overdone, overcooked yerine kullanabilirler. Özellikle etle ilgili. Et hakkında konuşurken ya da
Was it spicy? Was it bland? Was it sour? Was it disgusting? Ve benzeri. Belki bir restorandan yemek yedin ya da kahve. Oradaki çalışanlar, how was the staff? Were they charming? Were they helpful? How was the food? Was it delicious? Bunlar hepsi bunun hakkında pratik olarak. İsterseniz yorum kısmında yazabilirsiniz. İsterseniz sizin telefon alacaksınız. Ses kaydı alacaksınız. Ve yediğiniz yemek hakkında konuşacaksınız. Yani sadece öğrenip devam etsin değil, öğrendiniz ve pratik hale getirdiniz. O zaman bu iş çözeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar unutma. Abone olmak, like atmak, o beni çok mutlu eder. Yorum bırakmak, o da beni çok mutlu eder. Başka ne? Zil basmak ve arkadaşlarınızla neden paylaşmasınız? Paylaş arkadaşlar, paylaş. Görüşürüz.